Gördüm. Gözümün önünde oldu. Bu iki kelime, sadece bu iki kelime. Vale Kamildere'nin ağzından dökülen bu cümle aslında bir dehşeti özetliyor ve bizi doğrudan bir adamın hayatının en son anına, bir trajedinin tam ortasına fırlatıyor. Gizemle, enkazla dolu bir hikayeye başlıyoruz ve başlangıç noktamızda işte bu sarsıcı tanıklık. Evet, bu anlatıda Ayfer Tunç'un romanından yola çıkarak bir adamın, Osman'ın hikayesini masaya yatıracağız. Birlikte bir hayatın nasıl böylesine parladığını ve sonra nasıl kaçınılmaz bir şekilde kendi karanlığında kaybolduğunu anlamaya çalışacağız. Bu aslında bir varoluşun ve ardından gelen o acımasız yok oluşun anatomisi olur. Gelin hikayeyi tersten başlatalım. Her şeyin bittiği o ana gidelim. Soğuk bir İstanbul gecesi. Ne bir kimlik var, ne bir isim, sadece şiddet dolu bir son. Bir hayatın son perdesi, bir hafriyat kamyonunun tekerlekleri altında asfalta karışarak kapanıyor. Ruh gibi yürüyordu. Adamın yüzü yoktu. Duyuyor musunuz bu kopuk fısıltıları? Bunlar son anın o dehşet tablosunu tamamlıyor ve zihnimize şu soruyu kazıyor. Bir insan böylesine kalabalık bir şehirde nasıl bu kadar yalnız, nasıl bu kadar görünmez olabilir ki? Tamam, şimdi filmi en başa saralım. Bu enkazın ardında nasıl bir parıltı vardı, bir de ona bakalım. Bu trajik sonla taban tabana zıt bir başlangıca gidiyoruz şimdi. Muazzam ayrıcalıkların, en rafine zevklerin ve büyük vaatlerin olduğu o altın yıllara. İşte bu sözler Osman'ın kendisine ait, gençliğinden, adeta ilk kimliğinin bir manifestosu gibi. Kaliteye olan bu tutkusu öyle sıradan bir tercih değil, bu bir kimlik beyanı. Lüks markalarla, incelikli bir estetikle örülmüş bir benlik. Düşünün, kaleminin defterde kayması bile onun için bir varoluş biçimi. Bu liste sadece bir zenginliğin dökümü değil, hayır. Bu aynı zamanda bir kültürel sermayenin de haritası. Yani Arnavutköy'de bir yalıda yaşamak, aynı zamanda James Joyce'ın tartışıldığı entelektüel sohbetlerde bulunmak demek. Kısacası her şeyin mümkün göründüğü, sınırların olmadığı, son derece ayrıcalıklı bir dünya. Ve şimdi o parıltılı geçmişten, o umutsuz sona doğru giden yolda yürümeye başlayalım. O yıkımın ayak seslerini bir dinleyelim. Çünkü bir çöküş, bir anda gelen bir fırtına gibi değildir. Yavaş yavaş ve amansızca gelen bir çürümedir aslında. İşte bu karşılaştırma, sayfalarca anlatılabilecek bir çöküşü tek bir karede özetliyor aslında. Rothmans'tan Adıyaman tütününe, Zippo'dan o ucuz plastik çakmağa. Bu nesneler sadece eşya değil, asla değil. Onların her biri Osman'ın hayatından eksilen, itibarın, yitip giden kimliğinin ve kaybolan statüsünün sessiz ama bir o kadar da acı tanıkları. Bu zaman çizelgesi, felaketin bir anda gelmediğini, adım adım birike birike geldiğini kanıtlıyor. Buradaki her bir tarih, kaybedilen bir mevzi, terk edilen bir hayal ve çöküşe doğru atılan yeni bir adım demek. Düşünsenize, 1990'daki o pırıltılı heyecandan son durak olan o ıssız sokağa uzanan ne kadar acı bir güzergah bu. Peki ama kimdi bu Osman? Şimdi aynayı başkalarına çevirelim ve Osman'ı bir de onların hafızasından dinleyelim. Çünkü bir insanın portresi çoğu zaman başkalarının gözündeki o çelişkili yansımalardan oluşur, değil mi? İşte Osman'ın o özenle inşa ettiği entelektüel imaj. Bir yayıncının bu basit ama inanılmaz yıkıcı sorusuyla bir anda tuzla buz oluyor. Osman mı? Sadece iki kelime ama bir insanın kendine dair anlattığı o büyük hikayenin dışarıdan ne kadar kolay sarsılabileceğini gösteren acı bir tokat gibi adeta. En yakınındaki bir dostunun gözünden ise bambaşka bir Osman portresi çıkıyor karşımıza. Evet, yetenekli ama ayakları yere basmayan bir hayalperest. Ünlü olacağına dair sarsılmaz bir inancı var, doğru, ama gelin görün ki bu inancı gerçeğe dönüştürecek disiplin ve sabırdan yoksun. Ve belki de en acımasız tanıklık bu. Bir antikacının o masum şaşkınlığı, Osman'ın sadece çevresinden değil, köklerinden, sınıfından, ailesinden ne kadar uzağa savrulduğunu gözler önüne seriyor. Zincirli kuyuya değil de Kilyos'a gömülmesi, bu son ve geri dönülmez bir yabancılaşmanın, bir nevi sürgünün ilanı gibi. Şimdi, bütün sesleri susturalım ve en mahrem alana, Osman'ın kendi dünyasına girelim. Onun kendi sesine, son günlüklerindeki o umutsuz satırlara kulak verelim. Yalnızlığın son perdesindeyiz. Bu karalanmış, okunması zor sayfa
aslında Osman'ın zihninin kusursuz bir yansıması. Zamanın ipini koparmış, kendi hikayesinin içinde kaybolmuş bir ruh. Satırlar karıştıkça, kelimeler anlamını yitirdikçe bir insanın kendi benliğinden nasıl bu kadar uzaklaşabildiğini görüyoruz. Ve işte Osman'ı bir kabus gibi takip eden o kelime, kodokushi. Yani yalnız ölüm. En büyük korkusu bir birey olarak değil, bir vaka olarak hatırlanmaktı. Bir istatistiğe, bir halk sağlığı sorununa dönüşmek. İsimsiz bir tehlike olmaktan ölesiye korkuyordu. Son satırlarındaki bu çaresizlik ve kendini sorgulamaktan bu kadar uzak olması trajediyi daha da derinleştiriyor. Sorumlusu kim diye haykırıyor ama bir an bile dönüp aynaya bakmayı akıl edemiyor. Bu, sorumluluk almaktan kaçan, kendi çöküşüyle yüzleşmekten aciz bir ruhun son feryadı. Çürümenin belki de en dokunaklı, en şiirsel imgesi bu olsa gerek. Bir zamanlar sanat yaratması beklenen o zarif piyanist ellerin, şimdi ucuz tütün sarmak için kullanılması. Bu, sanatın sefalete, vaadin umutsuzluğa yenilişinin resmidir tam anlamıyla. Ve işte, Osman'ın hayat defterini kapatırken yazdığı o son cümle, o son kalp kırıcı hüküm. Güzelliğin sadece geçmişte kaldığına dair bir itiraf. Yaşanmaya değer hiçbir şeyin kalmadığı bir şimdiki zamanın acı özeti bu. Peki, çelişkilerle, parıltıyla ve enkazla dolu böyle bir hayat sona erdiğinde geriye ne kalır? Bir hayatın mirası nedir ki? Bu soruyu şimdi size emanet edelim. Düşünün bir. Beden yok olduktan, eşyalar dağıtıldıktan sonra bir insandan geriye ne kalır? Hafıza ve miras dediğimiz şey aslında tam olarak nedir? Görünen o ki geriye tek bir somut gerçek kalmıyor. Sadece birbiriyle çatışan anılar, dağılmış notlar ve sessiz nesnelerden oluşan parçalı bir koleksiyon. Ve belki de en sarsıcı gerçek şu ki, bir insan ardında sadece çözülmemiş bir bulmaca bırakabilir. Ve son söz olarak romanın bu unutulmaz özetiyle bitirelim. Her şey olmak isterken aslında hiçbir şey olamayan bir adamın hikayesi. Kendi potansiyelinin ağırlığı altında ezilen, her şeyi arzularken kendini tüketen bir ruhun trajedisi. Üzerinde uzun uzun düşünmeye değer kışkırtıcı bir son.